Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok işinize yarayacak bir video ile karşınızdayım. Videomuzun başlığı kabızlığa ne iyi gelir, kabızlık nasıl geçer? Önce size bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da kabızlığınızı çözmesi için size doğal kabızlık küründen bahsedeceğim. Kabızlık konusunu da sizin yazdığınız yorumlardan dolayı ön plana aldım ve çektim. Mutlaka siz de bunun gibi problemleriniz varsa aşağı yorum olarak yazın. Hatta size yakın problemleri, yorumları like'larsanız o yukarıya çıkar, ben de görmüş olurum. Bu sayede size faydalı videolar çekmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle kabızlık nedir, bunun tanımını yapalım. Kabızlık dediğimiz problem, eğer bir kişi 3 gün süreden fazla tuvalete çıkamıyorsa biz bunu kabızlık olarak tanımlıyoruz. Bazı kişiler daha çok şöyle düşünüyorlar. İşte ben her gün tuvalete gitmeliyim veya benim arkadaşım günde 2-3 defa büyük tuvaletine gidiyor. Dolayısıyla bende kesinlikle kabızlık var. Kendinizi böyle nitelendirmeyin. Günde 1-2 defa gidebilirsiniz, her gün 1 defa gidebilirsiniz. Hatta bir gün gidip bir gün gitmeyebilirsiniz. 2 gün gitmediğinizde dahi biz buna kabızlık demiyoruz. Yani eğer 3 günden fazla sürede tuvaletinize gidemiyorsanız biz bunu kabızlık olarak tanımlıyoruz. Hatta böyle çok nadir de olsa benim 2 ya da 3 tane danışanım olmuştur. Yaklaşık 10 yıldır kadar çalışıyorum. 2-3 danışanımda şunu gördüm. Hocam benim çocukluğumdan beri tuvalete gitme sürem 3 gün ve bu beni rahatsız etmiyor. Tabii ki böyle istisnalar da var. Peki kabızlık nedenleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi toplumda çok sık görülmeye başlandı. Kadınlarda neredeyse 3 kadından bir tanesinde, erkeklerde de 4 erkekten bir tanesinde kabızlık problemi görüyoruz. Bunların nedenleri nelerdir? Şimdi birinci neden yapısal nedenler. Bu kişilerde bağırsak uzunluğu olabilir veya bağırsaklarda tembellik olabilir. Bunlarda biz ne yaparsak yapalım yine de kabızlık problemi ortaya çıkıyor. Bu tür problemler olabilir. Bunun dışında yapısalın yanında metabolik problemler olabilir. Metabolik dediğimizde nedir? Tiroidleriniz bozulmuş olabilir. Yani metabolizmanız çalışmıyor olabilir. Bu da biliyoruz ki bağırsakları yavaşlatır ve kabızlığa neden olabilir. Veya diyabet yani şeker hastalığınız olabilir. Bu da kabızlığı tetikleyen faktörlerden bir tanesidir. Bunun yanında hareketsizlik. Hareketsizlik de kabızlığa neden olur. Genelde bağırsaklarımız yürüyüşle, sporla birlikte hızlanmaya başlar ve bağırsak sağlığımız olumlu yönde etkilenir. Kabızlığımız çözülür. Ama hareketsizsek maalesef ki kabız olmamız daha da kolaylaşır. Diğer nedenlerden bir tanesi de düzensiz ve yetersiz beslenmektir. Çünkü düzensiz beslendiğiniz zaman bağırsak sağlığı kötü yönde etkilenir. Burada neyi kastediyorum? Mesela çok fazla et tüketiyor olabilirsiniz. Et bağırsakları kurutan bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla sizi kabız yapabilir. Fazla sebze tüketmiyor olabilirsiniz, meyve yemiyor olabilirsiniz. Bu neye neden olur? Vücudunuza düşük lif almanıza neden olur ve yetersiz lif alımı ne yapacaktır? Bağırsakların yavaşlamasına ve kabızlığa neden olacaktır. O yüzden bu tür beslenmedeki hatalar kabızlığa neden olabilir. Bunun yanında stres yapıyor olabilirsiniz. Stres de kabızlığın en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Su tüketiminin az olması, bu da bağırsaklardaki biliyorsunuz sıvının azalmasına neden olur ve bağırsak hareketlerini yavaşlatır. O yüzden mutlaka sıvı tüketimimizin yeterli düzeyde olması lazım. Bunun yanında bazı ilaçlar kabız yapabilir. Bunlar nedir? Özellikle demir ilaçlarında biz çok sık karşılaşıyoruz. Bunun yanında yine antidepresanlar olabilir. Bu tür ilaçlar kabızlığa neden olabilir. Yine basit nedenlerden biri, çok fark etmeyebilirsiniz ama hava değişimi de sizi kabız yapabilir. Özellikle bir şehirden başka bir şehre gittiğiniz zaman, ortam ve hava değiştiği zaman kabızlığa neden olabilir. En önemli nedenlerden bir tanesi de tuvaletimiz geldiği zaman tuvalete gitmemek, ona bir saat ayarlamamak, yani tuvaletinizi tutmaktır. Burada bu neden önemlidir? Şimdi vücudumuzun bir biyolojik saati var. Bu saate göre biz ne yapmalıyız? Hareket etmeliyiz. Bunun için ne yapabiliriz? Eğer kabızlık yaşayan birisiyseniz burada ne yapacaksınız? Özellikle sabah biraz daha erken kalkacaksınız, sıcak bir su içeceksiniz ve daha sonrası evden çıkmadan tuvalete gideceksiniz, biraz bekleyeceksiniz. Yani bunun için ona bir saat, biyolojik bir saat oluşturacaksınız. Bu da gerçekten en önemli nedenlerden bir tanesidir. Kabızlığa ne iyi gelir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi birinci madde. Mutlaka günlük 2 litre su içmenizi istiyoruz. Su bağırsaklarınızın hızlanmasını sağlayacaktır. İkinci madde, mutlaka vücudumuzda tuvalet için bir biyolojik saat belirleyeceğiz. Örnek veriyorum, sabah evden çıkmadan veya akşam eve geldiğimde rahatlamış bir saatte.
Ama bu saatin hep aynı saatte ve düzenli olmasını istiyoruz. Üçüncü olarak da mutlaka gün içerisinde yarım saat 40 dakika kadar bir yürüyüş yapmalıyız. Yürüyüş ne yapacaktır? Bağırsaklarımızın daha hızlı çalışmasını, hızlanmasını sağlayacaktır. Dördüncü madde, mutlaka beslenmemizde lif alımını artırmalıyız. Lif alımı aynı şekilde bağırsakların hızlanmasını sağlayacaktır. Beşinci madde, her sabah aç karnına bir yemek kaşığı zeytinyağı içebilirsiniz veya çörek otu veya aspir yağı veya Hindistan cevizi yağı. Burada önemli olan şey vücudumuza sağlıklı bir yağ göndermektir. Aç karnı olduğu zaman ne olacaktır? Direkt bağırsaklara ineceği için bağırsakların hareketlenmesine, hızlanmasına neden olacaktır. Bunu sağlayacaktır. Bunun yanında ara öğünlerde 6. madde olarak da ara öğünlerde mutlaka kuru incir, kuru kayısı, kuru erik gibi bağırsaklarımızı hareketlendiren kuru meyvelerden yararlanacağız. Bunlar da ne yapacaktır? Ara öğünlerde biraz daha aç olduğumuz için bağırsaklarımızın hareketini direkt artıracaktır. Bir hafta içerisinde mutlaka 4-5 öğünde sebze yemeği yemenizi istiyoruz. Bu da özellikle ne olabilir? Kabak gibi veya bamya gibi, ıspanak gibi bağırsakları çok hızlı bir şekilde hızlandıran sebzelerden bir tanesi olmalıdır. Mesela kabak ve bamyada fark ederseniz ki böyle doğradığınız zaman elinize yapışan, hatta bamyayı birçok kişi bu nedenle yemez. Ona sümük derler, kötü bir kavram ama bunlar bağırsak duvarımızın iyileşmesine ve bağırsakların hızlanmasına yardımcı olur. Mutlaka eğer kabızlık yaşıyorsanız bu sebzelerden sık sık tüketmeye çalışın. Mutlaka bir hafta içerisinde 3-4 kez salata yemenizi önereceğiz. Salata da vücudunuza lif alımını artıracaktır ve bağırsaklarınızın hızlanmasını sağlayacaktır. Yine bir hafta içerisinde mutlaka haftada 2 gün bakliyat tüketmenizi istiyoruz. Bakliyat dediğim nedir? Kuru fasulye, yeşil mercimek, börülce, barbunya. Mutlaka bunları beslenmemize eklemeliyiz. Yemeklerden yağı kısmamalıyız. Şu hataya çok düşüyorsunuz. İşte çok yağlı yaparsam ne olur? Kilo alırım. Bu sefer ne olacaktır? Hem kilo alacağım hem vücudum yağlanacak. Aslında tam tersi. Yemeklerinizi ne kadar yağsız yaparsanız hem doymayacaksınız. Diyet yapmanız, doymanız zorlaşacak. Hem de yağı kıstığınız zaman bağırsaklarınız durma noktasına gelecek. Dolayısıyla bağırsaklar çalışmadığı zaman da aslında vücudunuz su tutmaya ve kilonuz artmaya başlayacak. O yüzden ne yapıyoruz? Tabii ki yemekleri yağ içerisinde yüzecek şekilde pişirmiyoruz ama en azından 1 kilogram sebzeye 3-4 kaşık zeytinyağı veya diğer yağ çeşitlerinden kullanabilirsiniz. Yeşil çay, rezene, kiraz sapı gibi bitki çaylarından gün içerisinde 1-2 bardak içerek bağırsaklarınızı hızlandırabilirsiniz. Çay ve kahve tüketimini azaltın veya sınırlayın. Çünkü çay ve kahve vücuttan su atmanıza neden olur. Bu da bağırsaklarınızın yavaşlamasına, kabızlığa neden olur. Şimdi geldik doğal kabızlık kürümüze. Bu tarifi yaptığınız zaman bağırsaklarınızın hızlandığını göreceksiniz. Öncelikle malzemelerden bahsedeyim. Şimdi burada benim 1 tatlı kaşığı kadar, bu arada tüm karışımın içine kullanacağım oran bu. 1 tatlı kaşığı kadar keten tohumunun tanesini kullanacağım. Tozunu dediğim gibi çok fazla önermiyoruz. Tanesini önereceğim. Sonra bunun içerisine yaklaşık 5-6 tane kuru kayısı koyacağım. Kuru kayısı biliyorsunuz ki gün kurusuna göre biraz daha hızlandıracaktır bağırsakları. Gün kurusu o yüzden kullanmak istemiyorum. Onu genelde çok soruyorsunuz. Kuru kayısı 5-6 tane girecek. Sonra burada yaklaşık 7-8 tane kuru erik var. Kuru erik kullanacağım. Bunları bu arada onu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada su var, gözüküyor, belki görüyorsunuzdur. Bunları ben kaynak suyun içerisine bıraktım. Yaklaşık bir 4-5 saat kadar sıcak suda beklettim. Yumuşamasını sağladım ki özelliğini suya versin ve karışımımız daha etkili olsun. Sonra burada da 3 yemek kaşığı kadar yulaf ezmesi var. Yine bunu da sıcak suyun içerisine beklettim. Suyunu çekti ve yumuşadı. Son olarak da şurada 2 yemek kaşığı, biraz daha fazla olabilir, bir zeytinyağı var. Bu zeytinyağını da karışımın içine kullanacağız. Bu da özellikle soğuk sıkım veya sızma olursa daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bunları birazdan hazırlamaya geçelim. O zaman hemen karışımımızı yapmaya başlayalım. Şimdi içindeki suyla beraber, bu arada suyun önemi yok, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Kuru kayısıları ekliyorum karışıma. Sonra kuru eriklerimi ekleyeceğim. Bu suları dökmüyoruz çünkü bu suya özelliğini verdi ve o sular bizim için kıymetli. Sonrasında 3 yemek kaşığı yulafımızı ekleyeceğiz. Sonra zeytinyağımı döküyorum.
Ve 1 tatlı kaşığı kadar da keten tohumu ekleyeceğim. Hepsini karıştıralım. Sonra bunu bu şekilde hazırladıktan sonra blenderda çekiyoruz. İyice macun kadar olmasını istiyorum. Macun kıvamına gelecek. Bayağı bir çekebilirsiniz yani. Şu anda karışımımız hazır hale geldi. Ben bunu bir kaba alıyorum. Sonra nasıl kullanacağınızdan bahsetmiş olacağım. Şimdi karışımımızı hazır hale getirdik. Böyle macun yapısında bir karışım ortaya çıktı. Size de göstermek istiyorum. Şu şekilde. Belki yulaf lapası pişirdiyseniz biliyorsunuz onun gibi olacak kıvamı. Şimdi bunu nasıl kullanacağız ondan bahsetmek istiyorum. Burada kullanım şekliniz tabii ki önemli. Sabahları kalktığınız zaman aç karnına 1 yemek kaşığı yiyeceksiniz. Sonra üzerine mutlaka 2 büyük bardak sıcak su içmenizi istiyorum. Neden sıcak su? Sıcak su bağırsakları biraz daha fazla hızlandırır. Üzerine 2 bardak suyu içtikten sonra yaklaşık yarım saat veya 1 saat kadar hiçbir şey yemiyoruz. Bağırsaklarımıza gidiyor, bağırsaklarımızı hareketlendiriyor. Sonrasında kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde biz bunu düzenli olarak uygulayacağız. Her gün 1 yemek kaşığı kadar. Eğer baktınız çok güzel hareketlendirdi ve işe yaradı, bir gün ara verirsiniz. Sonra bir gün tekrardan kullanırsınız. Yani çok fazla vücudunuza yükleme yapmazsınız. Ama diyelim ki 1 kaşık sizin işinize yaramadı. Ne yapacağız? Aynısını bu sefer gece yatarken yapacağız. Yani bir kaşık sabah kullandım. 1 yemek kaşığı da gece yatarken bunu yiyeceğim. Üzerine suyu içeceğim. O şekilde yatacağım. Ve bu şekilde kabızlığım çözüyor mu? Bunu gözlemlemiş olacağım. Umarım bu tarifin çok faydasını göreceksinizdir. Şimdi bu tarifi yaptınız. Beslenmenize dikkat ettiniz. Belli bir süreç çözüldü. Sonra ne olabilir? Vücut buna alışabilir. Genelde kabızlıkta öyle oluyor. İşte kuru kayısıya alışıyor, zeytinyağına alışıyor, başka şey deniyoruz vesaire. Her zaman bunları değiştirerek kullanacağız. Biliyorsunuz benim başka tariflerim var. Onları da aralarda yapabilirsiniz. Vücudu her zaman böyle bir değişime, şoka uğrattığımız zaman etkisi artıyor olacak. Ama yine de hocam ben çare göremiyorum derseniz isterseniz doğal ev yoğurdu yapabilirsiniz veya hazır probiyotikli yoğurtlar alabilirsiniz veya prebiyotik bağırsaklarınızı alabilirsiniz. Bunları biliyorsunuz mutlaka eğer kabızlığınız çözülmezse bir doktora başvurarak bu söylediğim şeyleri de doktorunuza sorabilirsiniz. Videolarımı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.